Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy J7 Prime ile Casper VR S28 ikinci el tableti karşılaştıracağız arkadaşlar. Telefonla tableti karşılaştıracağız. J7 Prime ile Casper VR S28 tablet. Şimdi arkadaşlar bu iki telefonun karşılaştırmasını, hız testini falan filan yapacağız. İlk önce şöyle tasarımlarına bakalım. 5.5 inç ekranı var. Arka metal. Çerçeve de metal. Öyle işte. Bu da 8 inç ekran. Arkası da J7 Prime ile aynı. Ama bu gri renk. Şimdi arkadaşlar şarj yeri ile kulaklık yeri. Bu altta, bu da üstte kalıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi karşılaştırmaya başlayalım. İlk önce bir açılış testi yapalım. Hangisi daha hızlı açılacak? 1 2 3. İlk önce J7 Prime açıldı. Evet, ilk önce J7 Prime telefonumuz açıldı. Açılış konusunda bu telefon daha hızlıymış demek ki. Ya telefon donmaya başladı. Hafıza kartı olduğu için onu etkinleştirmeye çalışıyor, o yüzden böyle donuyor. Evet, tablet de açıldı. Telefona bakalım. SD kartı etkinleştirmeye çalışıyor sanırım. O yüzden böyle geç açılıyor. Evet. Telefon açıldı arkadaşlar. Ama ekranda sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Evet. İlk önce J7 Prime kapanıp açılıyor. Evet. Açılırken aynı anda açılıyor. Kapanırken ilk önce J7 Prime kapanıyor. Ve beklerken kapanmasını görelim. İlk önce J7 Prime kapandı. Sonra bu tablet kapanacak. Evet, şimdi kaydırarak açılmasına bakalım. Bir saniye lan. Bir saniye. İlk önce J7 Prime açıldı. Evet arkadaşlar. Bu telefon özellikleri Android 8.1. Bu Android 7 Nougat. Android 8.1 Oreo, Android 7 Nougat. Bir saniye. İlk önce J7 Prime açıldı. Bu şeydir. Ekran teması falan. Evet, Android 8.1.0, bu da Android 7.0. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir Google Play Store açalım. İlk önce J7 Prime açıldı. Bir dakika. İlk önce tabletinki kapandı.
Şimdi başka neye bakalım? Bu daha hızlı arkadaşlar. Mesela sesini test edelim. Bir dakika arkadaşlar. Bir şu tabletin sesini inceleyelim. Bu tabletin. Evet. Bir de ekran parlaklık testine bakalım. J7 Prime daha karanlık gibi. Şöyle bir bakalım. J7 Prime daha karanlık. Şimdi şu özelliği göstereceğim. Kamera için güç düğmesine 2 kez bas. Burada ise şu tuşa 2 kez basacağız. Şu ikisini kapatalım. Şimdi. Evet, kamera açtı arkadaşlar. Yazı boyutunu karşılaştıralım. Böyle koskocaman yapak. Görüntü boyutuna koskocaman yapak. Bir saniye. Tamam. İkisini de büyüttüm. Yazı tipi, ekran boyutu. Sanki böyle küçük ekranlı telefonmuş gibi gözüküyor. Ama bu tablet ekranı böyle büyük olduğu için bu böyle biraz daha geniş, ama bu daracık ekran. Yazıların yarısı göstermiyor. Mesela sesler ve titreşim tamamen göstermiyor yazıyı. Duvar kağıdı, geçmiş falan göstermiyor arkadaşlar. Ama bu da gösteriyor. Çünkü bunun ekranı geniştir ve büyük ekran. Onun için. Kilit ekranlara bakalım. Şimdi küçültelim. Yani bu yazı tipi konusunda Casper S28 daha iyi oluyormuş. Ama J7 Prime'da daracık. Daracık ekran.
Evet, şimdi bayağı geniş ekran yaptık. Ana ekran da değişti. Şöyle bir şeyler koyarız. Tamam. Oldu. Ama bunun yazı tipini büyütünce ana ekranı değiştirmiyor. Ana ekran aynı boyutta kalıyor ama kilit ekranı, ayarlar, yazılar, klavye falan büyüyor. Daracık oluyor. Bir de bildirim paneli. Şimdi başka neyini gösterelim. Şöyle uygulamaları açalım tek tek. Mesela hesap makinesini açalım. Nerede o? Şurada. İlk önce Jade Prime açtı. Bir dakika. İlk önce Jade Prime sildi. Şimdi dosya yöneticisine girelim. İlk önce Jade Prime açtı. Tablet açıyor ilk önce. Evet, ilk önce tablet açıyor. Evet. Şimdi internete girelim. Bende Chrome yok. Samsung internetten gireceğim. Yani benim telefonda. Tablette ise Chrome var. Google Chrome. Şimdi ilk önce telefon açtı. Takvim. Nerede takvim nerede? İlk önce telefon açtı. Şimdi Android sürümlerine tıklayacağız. İlk önce telefon açtı. Sadece emoji çıkarıyor ha. Bu Android oyunlarından da zaten bir şey anlayamıyoruz. En güzeli Marshmallow, bir de Lollipop. Android oyunlardan en iyisi. Marshmallow ile Lollipop oluyor. Neyse. Şimdi oyun testine bakalım. Mesela bunda online olmayan oyun yok. Mesela şu var. Şu var mesela. Böyle oyun testi yapalım arkadaşlar. Şöyle 5 dakika tutalım. Ya da 3 dakika tutalım hatta. Ve zaten şurada 3 dakika tutuyoruz.
Hey. Üstüne atlasak yer mi lan? Yok. Yemiyor lan. Neyse. Evet, 3 dakikanın sonunda telefonun şarjı %87. Arkadaşlar, şarj %87. Şimdi sıra geldi tablete. Bir bundan oyun oynamayı deneyelim. Aslında bunun bataryası bozuk. Bunda başta şarjı 88 olacak. Hemen 87 oldu. Şimdi bununla da 3 dakika oynayalım. Saat 3:15. Hatta 3:16. 3:19 geçe kapatalım. Tamam, 3 dakikanın sonunda nasıl olacak? Bu araba olmaz. Polis arabası çalalım. Oğlum siz kimi vuruyorsunuz? Yani şu arabayı bir alalım. Yuh. Allah kahretsin, köşeye sıkıştı diyecektim de rampa varmış şurada. Oradan atlarız.
Evet arkadaşlar. Bunun da şarjı 84 olmuş. Bir kameraya odaklasın. Evet 84 olmuş 3 dakikanın sonunda. Çünkü bunun bataryası bozuk zaten. Bataryası bozulduğu için böyle. Bataryası sıfırken bu da aynıydı. Böyle 88-87 gibi oluyordu. Evet. Oyun deneyimini de yaptık. Şimdi kamera testi yapalım. Şöyle bir tableti çekelim. Bu flashlı. Bir dakika ya. Bu da flashsız. Video çekelim. Evet arkadaşlar. Şu an J7 Prime telefonda video çekiyorum. Arkadaşlar. Şu an J7 Prime telefonda video çekiyorum. Tamam. Ve ön kamerasını test edeceğim. Çekti. Tamamdır. Şimdi şunun kamera testini yapalım. Bunun kamera kalitesi çok kötü ya. Gerçekten kalite demeye bin şahit. Flash'ını denemek isterdim ama bunun flash'ı yok zaten. Arkasında görüyorsunuz tek kamera var. Flash yok. Evet arkadaşlar şu an Casper S28 tablette video çekiyorum. Evet arkadaşlar şu an Casper S28 tablette video çekiyorum. Neyse ön kamera deneyelim. Evet. Başka ne var? Başka karşılaştıracak bir şey varsa gösterelim. Şurada. Gelişmiş seçenekler. Evet arkadaşlar bunun demo moduna bakalım. Evet. Şarj %100. Bu da aynı. Çakma mod yani. Çakma gibi bir şey. Şarj 100 diye gösteriyor işte. Ama aslında 81. Bunun şarjı 81, bunun şarjı 86. Başka neyini karşılaştıralım? Mesela şu 4x MSI'ye zorlu arkadaşlar. Bu özelliği size tavsiye ederim. Oyun oynarken güzel performans sağlar. Ama şarjı çabuk biter arkadaşlar. Şimdi mesela ne gösterecektim size? Ekran güncellemelerini göster. Burada karşılaştıracak bir şey yok. İkisi de aynı. Neyse kapatalım.
Şu pencere animasyon ayarı. Tablet daha hızlı açılıyor. Şimdi göreceğiz nasıl açılıyor. İlk önce bir dakika. Tam karşılaştırmak lazım. İlk önce tablet açılıyor arkadaşlar. Bir kapatalım. İlk önce tabletinki kapanıyor. Geçiş animasyon. Animasyon. Evet. İlk önce tabletinki kapandı. Şimdi kapatalım. İlk önce telefon kapandı sanırım. İlk önce tablet açıldı. Bir saniye. Evet. İlk önce tabletinki kapandı. Ekranı söndü yani. Tabletinki hemen açıldı. Geçiş, animasyon falan filan. Bunlarda tablet daha hızlı çıktı. J7 Prime'a göre. Bozuldu mu, ne oldu? Neyse şunu düzeltelim. Heh. Bir saniye lan. İlk önce tabletinki açıldı. İlk önce tabletinki oluyor. Neyse bunlar 1x yap. Bir de depolama ve RAM'ini karşılaştıracaktım size. Ona bir göstererek. Şunun cihaz bakımı da şunun depolaması cihaz bakımında olacak. Evet. Arkadaşlar ikisi de 16 GB. Ama bunun sistemi daha çok kapladı. Bu herhalde 5.73 GB kaplıyor sistem olarak. Ve bize de 10.27 GB kalmış oluyor. Ve şuna gelelim. Bir dakika arkadaşlar. Bunda sistem hafızası 5 GB oluyor. Bir de bunun RAM'ini inceleyelim. Bunda RAM belleği 2 GB bu. Toplam bellek 1.9. Herhalde 100 MB ayrılmış falan var. Bunda ayrılmışı 256 MB. Toplam 3 GB RAM'i var. Ama 2.8 GB yer kalıyor. Bu ayrılmış şeyden dolayı. Kullanılan alan 1 GB. Sistem ve uygulama yani kapladığı alan 1.8 GB. Bunda ise boş 817 MB. Kaplanan da 1.1 GB.
Gelelim bunun pil ömrüne. Gelelim pil ömrüne. Evet, bunun 1 saat 43 dakika pil ömrü varmış. Bunun ise 13 saat 8 dakika. Ama aslında bu 13 saat falan değil. 6-7 saatte falan, 7-8 saatte falan kapanıyor şarjı. Şarjı bitiyor. 7-8 saatte şarjı yüzden sıfıra düşüyor. En devamlı oynarsak. Devamlı oynamasak geceye kadar tutabiliriz. Şarjı sıfır olmadan. Aslında ultra güç tasarrufunu açsak bir gün 15 saat oluyor ama aslında öyle değil. Ona böyle daha uzun herhalde. 7 saat değil de öyle 12 saat gibi oluyor. Bu ise 1 saat 43 dakika. Pil tasarrufunu açarsak aynı 1 saat 43 dakika. Neyse arkadaşlar. De kapanmasını da gösterelim. İlk önce telefon kapandı. Anası tablet kapandı. İlk önce tabletin ekranı söndü. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Size Casper S28 EJ7 Prime'ı karşılaştırmasını da yaptık. Kanalıma abone olup like almayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.